Tekrar hoş geldiniz. Bugün artık o zorlu tırmanışın sonundayız. Girişimcilik piramidinin o parlayan altın rengi zirvesine ulaştık. Altıncı aşama yani çıkış aşaması. Halka arz veya satın alma. Peki, o tohum öncesi aşamadan başlayıp uykusuz geceleri, bitmek bilmeyen krizleri aşıp piramidin en tepesine ulaştığınızda gerçekten ne oluyor? Artık sadece ürün geliştirmekle veya ilk 100 müşteriyi bulmakla uğraşmıyorsunuz. Masada çok ama çok daha büyük bir oyun var. Yıllarca döktüğünüz teri, verdiğiniz emeği finansal bir zafere dönüştürme anı geldi çattı. İşte tam bu zirvede çok keskin bir yol ayrımına geliyoruz. Bir tarafta o hepimizin bildiği, medyada sürekli pompalanan, borsada gong çalma törenleriyle süslenmiş büyük maraton var. Halka arz yani IPO. Diğer taraftaysa kapalı kapılar ardında yönetim kurulu odalarında el sıkışmalarla biten çok daha stratejik ve pragmatik bir yol, satın alma. İkisi de birer çıkış, evet, ama kurucular için anlamları, istedikleri ve verdikleri şeyler geceyle gündüz kadar farklı. Önce şu halka arz rüyasına bir bakalım. Bessemer Venture Partners'ın çok çarpıcı bir verisi var. Sadece halka arz edilebilir bir şirket kategorisine girmek için bile yıllık 100 milyon doların üzerinde tekrarlayan gelire, evet, 100 milyon dolar ARR'ya ihtiyacınız var. Ve bitmedi, bunun üzerine bir de her yıl en az %30 büyümeye devam etmeniz şart. Yani bu kelimenin tam anlamıyla %1'in hayali. Her girişimin ulaşabileceği bir hayalden bahsetmiyoruz burada. Ve uzmanlar tam da bu yüzden çok net bir uyarıda bulunuyor. Diyorlar ki, halka arz yolundan çıkıp işinizi daha uygulanabilir bir çıkış stratejisine yönlendirmenizde hiçbir ayıp yoktur. Kurucuların imkansız bir büyüme hayali peşinde değerli sermayelerini yakmamaları gerekiyor. Zaten son 10 yıla baktığımızda sadece 30'dan az dikey yazılım şirketi halka açılabildi. Şaka gibi değil mi? Yani işinizi stratejik bir satın almaya yönlendirmek çoğu zaman yapabileceğiniz en mantıklı, en zekice hamle. Çünkü halka arıza hazırlanmak, kelimenin tam anlamıyla bir olimpiyat maratonuna hazırlanmak gibi bir şey. Finansal metrikleri oturtmak, kurumsal yatırımcıların nabzını çekmek, analistleri ikna etmek, o bitmek bilmeyen çeyreklik kazanç çağrılarının provasını yapmak derken, kamuoyunun o acımasız incelemesine hazır hale gelmeniz tam 24 ayınızı alabiliyor. 2 koca yıl. Pazar koşulları o 2 yılda aniden değişirse ne olacak? İnanılmaz bir odak ve kaynak israfı riskinden bahsediyoruz. İşte tam da bu meşakkatli tablo yüzünden rüzgar artık çok farklı bir yöne esiyor. Pragmatik birleşme ve satın alma, yani M&A yolu. Bugün 50 milyon doların altındaki risk sermayesi destekli çıkışların %68'i artık stratejik satın almalarla gerçekleşiyor. Bu bir planı falan değil artık. Çoğu startup için birinci likidite yolu, en rasyonel hedef tam olarak bu. Şimdi bunu bir örneğe dökelim. 3 milyon dolar ARR'si olan bir SaaS kurucusu olduğunuzu hayal edin. Birinci yolda gidip seri A turunda risk sermayesi alıyorsunuz. Çıkış için 6 ila 8 yıl daha beklemeniz gerekecek ve şirketteki payınız %55'lere düşecek. İkinci yolda ise şirketi erken aşamada stratejik olarak satıyorsunuz, süreci 3 yılda kapatıyorsunuz ve payınızın %75'i sizde kalıyor. Erken çıkış yapmak, kurucuya çok daha hızlı bir nakit dönüşü sağlarken, hisselerinin o erime yani sulanma sürecini de engelliyor. Bazen zafer, yıllarca savaşmakta değil, doğru zamanda masadan kalkabilmektedir. İyi ama bu satın alma rüzgarını ne estiriyor? Bu dev şirketleri bu kadar iştahlı yapan şey ne? 4 ana itici güç var. İlki malum yapay zeka entegrasyonu. Büyük oyuncular rekabetin gerisinde kalmamak için yapay zeka girişimlerini adeta havada kapıyor. Sonra patent süreleri dolan o dev biyofarma şirketlerinin uçurumun kenarında yenilikçi varlıklar araması var. Bir de özel sermaye şirketleri. Artık sadece para koyup beklemiyorlar, şirketleri alıp teknolojiyle birleştirip devasa operasyonel değerler yaratıyorlar. Tabii bir de pazara erişimi genişletme arzusu var. Bunu sayılarla görmek inanılmaz. Sadece 2025 yılına ve sadece dijital sağlık sektörüne bir bakın. Satın alma anlaşmalarının sayısı bir anda 195'e fırladı. Bu, bir önceki yıla göre %61'lik bir hızlanma demek. Yani ortada öyle böyle değil, devasa bir konsolidasyon dalgası, gerçek bir pazar hareketliliği var. Peki bu alışverişi kim yapıyor?
Büyük teknoloji firmaları, sağlık devleri ve özel sermaye şirketleri adeta çılgınlar gibi alışverişe çıkmış durumda. Düşünsenize, özel sermaye şirketlerinin sağlık teknolojilerine harcadığı para tam %600 artmış. Neden? Çünkü sıfırdan sistem kurmakla, yıllarca ürün pazar uyumu aramakla uğraşmak istemiyorlar. Yeni yetenekleri, hazır müşterisi olan çalışan teknolojileri direkt alıp kendi devasa sistemlerine entegre etmek çok daha mantıklı geliyor. Alıcıların tam olarak neyin peşinde olduğuna baktığımızda ise manzara daha da netleşiyor. %32'si direkt teknoloji edinmek istiyor, %28'i yeni pazarlara hızlıca gireyim derdinde. Ama benim en çok şaşırtan %18'lik o yetenek satın alımı, yani acqui-hire dediğimiz olay. Biliyor musunuz, bazen dev şirketler sizin yazdığınız kodla falan ilgilenmiyor. O kodu yazan yapay zeka mühendislerini istiyorlar ve sırf onları bünyelerine katmak için mühendis başına 1,5 ila 3 milyon dolar arası prim ödüyorlar. Yani aslında ekibiniz ürününüzden bile değerli olabiliyor. Erken ölçeklenme ve düşüş. Şimdi o parlak zirveden gözlerimizi biraz ayıralım ve piramidin karanlık yüzüne, maalesef çıkışa hiç ulaşamayanların dünyasına inelim. Startuplar neden başarısız oluyor? Veriler o kadar acı ki. Şirketlerin %42'si ortada hiçbir gerçek pazar ihtiyacı yokken kimsenin istemediği mükemmel bir ürün inşa ettikleri için batıyor. %29'uysa basitçe nakdini tüketiyor, yani milyonlarca dolar, sırf kimsenin çözülmesini istemediği bir problemi çözmek için kelimenin tam anlamıyla yakılıyor. Ve bu nakit yakma sarmalının baş aktörü nedir biliyor musunuz? Erken ölçeklenme hastalığı. Gerçek bir ürün pazar uyumu bulmadan, müşteriler buna gerçekten para verir mi diye doğrulamadan, sadece o devasa pazar tahminlerine bakıp büyümeye milyonlar harcamak. Mesela Vidi'yi hatırlarsınız. Zamanında milyonlarca kullanıcıya ulaştılar, ortalığı kasıp kavurdular ama gerçek bir kalıcı ihtiyacı çözmedikleri için bir anda balon gibi söndüler. Peki işler sarpa sarmaya, nakit erimeye başlayınca ne oluyor? Kurucular acı gerçekle yüzleşmek yerine değerlemelerindeki düşüşü gizlemek için etiketsiz turlara sığınıyorlar. Yani şirket zor durumda ama piyasaya bizim değerimiz düştü demek istemiyorlar. Bu yüzden seri B, seri C gibi bir harf vermeden sessiz sedasız para topluyorlar. Bu şirketin gerçek değerlemesiyle yüzleşmesini geciktiren, elinizde patlamaya hazır bir saatli bombadan başka bir şey değil. Ve bu bombanın ne kadar yaygın olduğunu duysanız inanamazsınız. 2025'te sadece dijital sağlık sektöründeki tüm yatırımların %35'i bu tarz etiketsiz turlardan oluşuyordu. Piyasada öyle bir gürültü, öyle bir sahte iyimserlik var ki dışarıdan bakınca her şey harika görünüyor ama aslında bu gürültünün arkasında derin, çok derin bir iflas sarmalı saklı. İşte bu inkar süreci bizi ekosistemin en korkutucu kabusuna, zombi girişim kıyametine götürüyor. Düşünün, teknik olarak aktifler, ofisleri var, milyonlarca dolar fon almışlar ama büyüme tamamen durmuş. Pazara sunacak yeni bir şeyleri yok, çıkış yolları yok, ne satılabiliyorlar ne kâr edebiliyorlar. Yaşayan ölüler gibi ekosistemin içinde öylece dolanıyorlar. Ama günün sonunda matematik yalan söylemez. Bu zombiler taze para akışı kesildiğinde o kaçınılmaz finansman uçurumundan aşağı yuvarlandılar. Nitekim 2024 ve 2025 yıllarında piyasa çok sert bir temizlik yaptı ve girişim kapanışları %25'in üzerinde artış gösterdi. Piyasa hayatta kalamayacak, değer üretemeyenleri acımasızca ama bir o kadar da doğal bir şekilde temizledi. Şimdi tohum öncesi aşamadan o altın zirveye kadar uzanan tüm bu döngünü gördükten sonra sormamız gereken tek bir soru kalıyor. Siz ne yapacaksınız? Ürün pazar uyumuna es geçip körü körüne bürüyecek ve o zombi sürüsünün sessizce kapanan bir parçası mı olacaksınız? Yoksa şirketinizi akıllıca kurgulayıp stratejik bir alıcı için en cazip hale getirip o zirveden zaferle mi çıkacaksınız? Verilerin bize söylediği çok net. Başarıyı öylece beklemeyin. Çıkışınızı bugünden tasarlayın. Bu incelememizde bize katıldığınız için çok teşekkürler. Umarım hepinizle o parlayan zirvede görüşürüz.